Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yaşayan tüm emeklilerimizi ilgilendirecek, bunun yanı sıra çalışanları ilgilendirecek çok önemli bir gelişme var. Almanya'da emeklilerin maaşlarına %10 civarında zam yapılacak. Peki nasıl ve ne zaman? Almanya Emeklilik Sigortası Birliği, Federal Sosyal Güvenlik Dairesi ve Federal Çalışma Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan raporda emekli aylıklarının gelecek yıl Temmuz ayı itibariyle Batı'da %5.2, Eski Doğu Almanya sınırları içerisinde oluşturulan yeni eyaletlerde ise %5.9 oranında arttırılmasına karar verildi. 2023 yılında da emekli aylıklarına Batı'da %4.9 ve Doğu'da %5.7 zam yapılması da aynı raporda yer aldı. Böylece 20 milyon emekliye önümüzdeki 2 yıl içerisinde yapılacak olan zam oranı %10 olacak. Hatta %10'u da biraz geçmesi bekleniyor. Öte yandan somut zam oranının net olarak Mart ayında, önümüzdeki yılın Mart ayında belirlenip açıklanacağı ifade edildi. Bakın değerli izleyiciler. Biliyorsunuz Ekim ayında yıllık enflasyonun Almanya'da %4,5 olduğu açıklandı, resmi rakamlar %4,5. Ama içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde özellikle emeklilerimizin, işçilerimizin almış oldukları maaşı düşündüğümüzde ve yapmış oldukları alışverişleri düşündüğümüzde bu %4,5'luğun aslında %20 olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaş, emekli almış olduğu maaşla ne yapıyor? Kirayı ödüyor, faturalarını ödüyor. Sosyal yardımdan 3-5 kuruş alırsa onunla geçinmeye çalışıyor. Bir de gıda ürünlerini alıyor değil mi? Başka bir şey almıyor. Faturaları ve zaten kira maaşının arkadaşlar büyük bir kısmını alıp götürüyor. Çalışanların maaşının %50'sini, emeklilerin de maaşının neredeyse tamamını geriye kalan da sosyalden vesaireden vatandaşlar idare etmeye çalışıyor. Şimdi vatandaş en temel insani hak olan gıda ürünlerini alırken en az %20 oranında bugün zamla alıyorsa bu yapılacak olan %5 oranındaki zammın hiçbir anlamı yok demektir. Zaten resmi rakamlara göre %4,5 oranında enflasyon var. Vatandaşın parası eridi demektir %4,5. Şimdi baktığımızda vatandaşa verilen bu 2 yıl için %10'luk zam hiçbir anlam ifade etmiyor. Sadece vatandaşı kandırıyorlar. Emekliler Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde devletlerin ekonomilerinde birer yük olarak görülüyor. Emeklilik yaşını 68'e çıkartmak istiyorlar. Niye? Maaş vermemek için. Bakın, yarın öbürsü gün şöyle bir yasa çıkartılırsa ben şaşırmam diye şunu söyleyebilirler. Emekli maaşı artık Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Norveç'te, Belçika'da, Avusturya'da, İngiltere'de sadece 10 yıl verilecek derseler 10 yıllık diyecekler, şaşırmam. Bak inanın bana, şaşırmam. Çünkü siyasetçiler hiçbir şekilde ileri yaş grubuna, emeklilere para ödemek istemiyor. Onun için 68'e çıkartmak istiyorlar arkadaşlar. 68 ne demek biliyor musunuz? 20 yaşında çalışma hayatına başlayan bir kişi 48 yıl sonra emekli olabilir demek. 68 yaşından sonra 100 yıl daha mı yaşayacak kardeşim bu adam? Ömrünün en güzel döneminde gezmek, yemek, içmek, eğlenmek gibi hayalleri varken bu insanları açlığa, yokluğa mahkum etmekten başka bir şey değil. Bakın, siyaset parayı yönetme sanatıdır. Ortada bir para vardır. Siz bu parayı kime vereceğinize karar verirsiniz. Emekliye mi vereceksiniz? Fabrika mı kuracaksınız? Bilmem savunma sanayine mi harcayacaksınız? Ona mı harcayacaksınız? Buna mı harcayacaksınız? Öncelik, hayat zaten öncelik. Önceliği kime vereceğinizi seçiyorsunuz siyasetçiler. Siz emekliyi en son sıraya bırakıyorsunuz. En az parayı veriyorsunuz. Ve insanları sosyal yardım dilencisi haline getiriyorsunuz.
Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, diğer ülkelerde yaşayan vatandaşlarım, beni dünyanın dört bir yanından izleyenler, sosyal yardım, dilenciliği özellikle Avrupa'nın politikası. Bilerek yapıyorlar. Seni devlete mahkum ediyorlar. 40 yıl çalış, 48 yıl çalış, 1000 euro para al. Ev kirası Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, diğer ülkelerde özellikle pandemi döneminde en az %20 arttı. Evinden çıkmak zorunda olanlar yeni ev bulamıyor. Ev de yok. Konut sorunu var. Kalkmışlar diyorlar ki biz emekliye %10 zam yapıyoruz. Bu ne demek biliyor musun? Öl demek. Almanya'nın en ucuz marketi olarak bilinen Aldi bile artık lüks market oldu. Evet, Lidl lüks market oldu. Rewe lüks market oldu. Ucuzluk diye bir şey yok. Öldü. Allah rahmet eylesin. Dünyanın hiçbir yerinde ucuzluk diye bir şey kalmadı. Öldü. Hepsi öldü. Yok. Bitti. Yeni dünya düzeni çoktan başladı arkadaşlar. Bitti. Öldü arkadaşlar. Ama verilen maaşlar aynı. Zam diye insanların önüne müjde diye açıkladıkları aslında birer sadaka. Emekli sadakası. Bunun adı emekli sadakası. Ya markete, çarşıya, pazara bu işe onay verenler gitmiyor mu kardeşim? Bu insanlar almış oldukları parayla gıda ürünlerinden başka ne alıyorlar? Kirasını ödemekten başka ne yapıyor? Ne yapıyor arkadaşlar Allah aşkına ya? Siz yazın lütfen bu videonun altına. Ben mi yanılıyorum? %5 ne demek ya? Avrupa eski Avrupa değil. Eski Almanya Almanya değil arkadaşlar. Bitti. Bitti. Şimdi yeni hükümet kuruluyor. Göreceksiniz Merkel dönemini aratacaklar. Daha ortada hiçbir şey yok arkadaşlar. Vatandaştan bu koronavirüs döneminde kaybedilen vergileri nasıl alırızın pazarlığını yapıyorlar. Çalışma saat ücretini 12 euroya çıkartalım diye hala tartışıyorlar, kavga ediyorlar. En az 15 euro olması lazım. Emekliye %5 zam nedir ya? En az %20 artması gerekiyor. En az. Çünkü vatandaş geçinemiyor kardeşim. Sosyal yardımlar olmasa zaten Allah'tan var. Yaşayan birer ölü demektir emekli. Kusura bakmayın emekli izleyicilerimiz. Zam yok kardeşim. 35-40 yıl boyunca çalış. 3 kuruş para ver, kiranı zor ödüyorsun. Yani ben burada ne Merkel'i, ne Almanya, ne Fransa'yı kardeşim hiçbir şey onlar umurumda değil. Ama gerçek bu. Vatandaş geçinemiyor kardeşim. Geçinemiyor. Kaç yıldır cebinde para olmadığı için Türkiye'ye gidemeyen emekliler var. İnsanlar var. Borç bataklığının içerisine düşürmüşler. Herkesin kredi kartı, kredi borcu oluşuyor. Aynı Türkiye'deki gibi. Türkiye'de biliyorsunuz herkesin cebinde 5 tane kredi kartı var. Niye? Niye var kardeşim? Niye? Keyiften mi? Bu insanlar bilmiyorlar mı? Tek bir neden var. Geçinemiyorlar. Kim bankaya borçlanmak istenir arkadaş? Kim? İşte Avrupa'da şu anda borç bataklığının içerisine sürükleniyor siyasetçiler eliyle. %5 emekliye zam veriyormuş ve de utanmadan, sıkılmadan bunu da müjde diye çıkıp konuşuyorlar. Biz müjde diyoruz, aslında biz ironi yapıyoruz. Dalga geçiyoruz biz. Böyle zam mı olur? Hiç mi markete, çarşıya, pazara gitmiyorsun ya? Benzinin fiyatı kaç para olmuş? 2 euroyu geçmiş. Bu nedir ya? Bu nasıl bir rezilliktir ya? Hiç kimse de sesini çıkarmıyor. Bir tane medya kuruluşunda Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde çıkıp bak kardeşim yanlış yapıyorsunuz diye bir tane haber bile yapmıyorlar. Çünkü hepsi arkadaşlar nemalandırılıyor. Gazetecilik, televizyonculuk öyle herkese böyle alkış yapmak değildir arkadaşlar. Vatandaş geçinemiyor. Hiç kimse çıkıp demiyor ki ya yıllık %5 bu enflasyonda bu korona döneminde nedir diye sormuyor. Uyutuluyoruz. Gerçekten böyle uyutuluyoruz arkadaşlar. %5.
Ya her tarafı zam olsa ne olur ya? Çocuğun eline versen kabul etmez bunu kardeşim ya. Hayat pahalı. Her geçen gün daha da zorlaşıyor arkadaşlar. Ekonomik sıkıntı artıyor. Bir de üstüne bu korona vesaire derken fırsatçılar türedi. 1 liralık malı çıkardılar 2 liraya, 2-3 euroya çıkardılar. Fırsatçı da dolu. Ya maydanoza %100 zam yapmış. Ne oldu ya? Maydanoza ne oldu? Ne oldu? Maydanoza ne oldu? İşçilik ücreti aynı. Toprak aynı. Tohum aynı. Ne oldu? Fırsatçılar var. Hadi arabalar zamlandı. Çip yok. O yok. Bu yok. Bilmem ne yok. Hadi bilmem neye ham maddeye zam geldi de. Lan maydanoza ne oldu? Soğana ne oldu? Hanım izleyicilerimiz, geçen yılki market fiyatları, pazar fiyatları ile bu yılki market fiyatlarını bir düşünün bakalım. En az %20. Onun için diyoruz ki %20 emekliye zam yapın. İşçiye en az %20 zam yapın diyoruz. Bunun için anlatıyoruz, bunun için konuşuyoruz. Yoksa keyiften canımız sıkıldı. Emekliye %20 ver. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Konuştuğumuz, bu bas bas bağırdığımız ülkeler dünyanın en zengin ülkeleri. Hani Türkiye'de vermiyor, tamam deriz, ekonomisi şöyle böyle. Irak'ta vermiyor, Suriye'de bilmem ne falan, ekonomileri bozuk deriz, bilmem ne deriz. Ya kardeşim, dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi, en büyük ekonomilerinden bir tanesi Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İspanya, İtalya. Ne oldu kardeşim size? Parayı ne yapacaksınız? Hepsi başta Merkel olmak üzere paraları, euroları böyle kasalara koymuşlar. Kapıyı kilitlemişler, kasanın kapısını. Anahtarı da ceplerine koymuşlar. Anahtarı da çıkarmıyorlar. Niye? Biri çalar parayı çıkartır diye. Çünkü adamların dünyaya bakışı bu. Yani mealen böyle. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'da yaşamak zorlaşıyor. Avrupa'da insanların geçim derdi had safhaya ulaşmış vaziyette. Bunun yanı sıra Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde konut sorunu var, ev sorunu var. Bu şekilde devam ederse insanlar, inanın bana, sokaklarda kalacak. Sadece Hollanda'da şu anda 400 bin konut açığı var. 400 bin. Siyasetçiler eğer başarılı olsaydı 5 yıl önce başlarlardı. Konut sorununu %50 çözerlerdi. Konut yapıyorum dediğinde bugünden sabah hazır olmuyor ev. 1-1,5 yıl sürüyor. Binlerce, yüz binlerce konut yapacaksın. Ama hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Ev fiyatları niye bu kadar arttı? Kira fiyatları niye bu kadar arttı? Üstüne bir de pandemi vurdu. Al sana 1 olan şeyin fiyatı 2. Bu kadar basit. Vatandaşın cebine koydukları bu sosyal yardımı, maaşı diğer cebinden alıyorlar bunlarla. Markete gidiyor, oluyor. Kirayı veriyor, gidiyor. Faturayı ödüyor. Doğalgaz %40 arttı. Petrol 2 lirayı geçti, benzin. Muhatap kim? Kim ne yapıyor? Kardeşim, bu çalışanın, garibanın, emeklinin, işçinin ne günahı var? Ne günahı var? İşte Rusya doğalgazın fiyatını arttırmış. Arttırmasaydın kardeşim. Ona göre zamanında sözleşme yapsaydın. Bana ne? Ona göre gidip siyasi ilişkiler kursaydın. Bana ne? Senin görevin bu değil mi? Ben sana niye oy veriyorum? Neden oy veriyorum? İşte bunun için veriyorum. Git kardeşim, zamanında görüş. Rusya üretimi azalttı. Fiyatlar yükseldi. Bana ne? Bana ne kardeşim? Bana ne? Gideceksin, halledeceksin. Senin işin bu değil mi? Ya da Rusya fiyatları, doğalgaz fiyatını arttıysa o aradaki farkı devlet ödeyecek vatandaşa. Faturasına yardım edecek. Devlet değil misin sen? Baba değil misin sen? Ana değil misin? Devlet niye vardır? Vatandaşına sahip çıkmak için yok mudur? Arkadaşlar, koltuk sevdasından başka bir şey değil bu hokkabazların yaptıkları. Bütün siyasetçiler için söylüyorum. Hepsi. Hepsinin tek bir amacı var. İktidara geleyim. Paranın üstüne şöyle bir oturayım. Ya da paranın altında ezileyim. Başka bir şey yok kardeşim. Hiçbir şey yok. Hizmetmiş. Yok vatandaşa şöyleymiş, böyleymiş falan. Bunların hepsi, özellikle bu koronavirüs döneminde gördüm, yalan dolan. Gerçekten böyle. Emekli geçinemiyor, işçi geçinemiyor falan. Kimsenin umurunda değil. Allah'tan sosyal yardımlar var. Sosyal yardımlar da olmasa var ya. Ya sosyal yardım vereceğine adamın maaşına düzgün zam yapsana.
Bu adam da ya veriyorsun. Bir de yeni vergiler geliyor şimdi. Ya adama 3 kuruş para vereceksin. Bak %5 zam yapacağım diyor. Yeni vergi getirecekler. Emekliden gelir vergisi oranını arttıracaklar. Niye veriyorsun o zaman kardeşim? Ya alma ya da adam gibi ver. Ya bir taraftan vatandaş sosyal yardım alıyor, o onu yapıyor, bunu yapıyor. Bir taraftan da alıyorsun. Niye veriyorsun kardeşim? Zaten adam geçinemediği için sosyal yardım alıyor. Niye adama diyorsun ki ben senden daha fazla vergi alacağım? Yani sağ cebine koyduğunu soldan tak diye alıyor. Devletlerin en güzel yaptığı bu. Siyasetçilerin en güzel yaptığı bu. Ve en kolayı hemen diyor çalışandan kes. Çalışandan kes. Hep böyle. Hep alıyor bak dikkat et. Hep alıyor. Hiç verme yok bak. Hep alma. Al. 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 Ver yok. Yalandan bir tane atıyor işte orada. %5 diyor. Takıl sen diyor burada. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altına yazın. Sizden bunu rica ediyorum. Ayrıca gündeme getirmemizi istediğiniz konular varsa da lütfen bunları da videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bizlere ulaştırın. Bunun yanı sıra sizlerden bir diğer beklentimiz lütfen yayınlarımızı beğenelim ve kanalımıza da hala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Sebebi ise şu arkadaşlar, beni tanıyanlar bilin. Ben hiç abone olun, işte like atın falan demem ama YouTube daha fazla insana ulaşmamız için bunu zorunlu kılıyor. Onun için sizlerden hasreten rica ediyorum. Dünyanın ve ana vatanımızın dört bir yanındaki tüm izleyicilerimizden bunu bekliyorum.